Evet, selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Kaz Dağları'ndan hepinize çokça selam olsun. Hikayenin başını biliyorsunuz. Ne olmuştu en son hikayede? Traktörümüz problem çıkarmıştı. Ben de pompayı yaparken şu saplamaları kırmıştım. Bilmiyorum oradan görünüyor mu burası? Şu saplamaları temizlerken kırmıştım. Tabii yapacak bir şey kalmadı. Traktör orada kaldı. Bunu benim sökebilmem, yapabilmem mümkün değil. Pompa ciddi bir iş galiba. Hani usta yaparken de baktım. Yapabilmem mümkün değilmiş. Her şeyi yapamıyorum yani anlayacağınız. Velhasılı kelam ne yapayım. Baktım ki üstesinden gelemeyeceğim. Zaten bu pompaların saplamaları şu iki tane saplama kırıldığı için şu ve şu. Yakından göster istersen. Bunları ben sıkarken kırdığım için pompanın komple sökülüp işte o saplamanın yerinden çıkarılması, vidanın yerinden çıkarılması. Arkaya gitme, düşeceksin kızım. Çok gitme arkaya. Yerinden çıkarılıp tornalanması, sıkılması vesaire gerekiyordu. El mecbur tornacıyı aradım. Tornacıyı aramadım. Pompacı. Pompacı yetiş dedim. Pompacı lazım. Sağ olsun daha önce traktörümün yine pompasında problem vardı. Yapmıştı İsmail Usta Havran Sanayi Sitesi'nde. Onu aradım, dedim İsmail abi böyle ben saplamaları kırdım, ne yapacağız? Ondan sonra dedi ki pompayı söküp aşağı götüreceğiz. Ben sökebilir miyim dedi, mümkün değil. Harbiden de o sökerken bu sefer dikkatli bir şekilde baktım. Gerçekten mümkün değil. Yani şurada şu motora giden kablo ne? Şu boruları sökmen gerekiyor, enjektörlere giden. Şuradaki alttaki boruları sökmen gerekiyor. Şuradaki vidaları sökmen gerekiyor. Bunlar yetmiyor. Bir de motora bağlantısı var. Şurada işte radyatörü falan sökmen gerekiyor. Ondan sonra o içeriden bir şeyleri sökmen gerekiyor. Sonra motoru bir şeye getirip sente mi diyorlar, ne diyorlarsa oraya getirip boşluk yaptırıp oradan sökmen lazım. Yani öyle bakarak olsaydı bütün kediler ciğerci olurdu. O yüzden bakarak yapılacak bir şey değil. Yani bayağı bir ustalık istiyor. Ondan sonra sen sökemezsin dedi. Tamam ustam dedim. Ben mi geleyim seni alayım, sen mi gelirsin? Sağ olsun ben gelirim dedi. Motorunu atladı geldi. Sonra baktı, Allah'ını seversen diyor, sen bu traktörü buraya niye getirdin? Birazdan görüntülerde görürsünüz. Belki de şu anda izliyorsunuz, bilmiyorum. Yani sesin üzerine koyacağım görüntüleri. Traktörü almaya gittim. Aldım geldim. Arkamda ağaç vardı. Ağacı da çektim, buraya getirdim. Bunlar da benim anlattığım hikayede görüntünün üzerinde olacak. Belki de dediğim gibi şu anda oraları izlediniz. Çok kötü bir yerde kalmıştım zaten. Onun nedeni de şuydu arkadaşlar. Yani problem çıkarmasının nedeni de şuydu. Depoda mazot azalmış. Depo şurada. Depoda mazot azalmış. Ben bunu fark etmedim. Her zaman ölçüyordum. Ama bu sefer ölçmeyi unuttum. Ondan sonra depoda mazot bayağı bir azalmış. Bir de şöyle bir rampa indim. Yani tepeleme. Öyle olunca depodaki bütün pislik en dibe geldiği için hop doğru filtreye, oradan da pompaya gelip her tarafı tıkadım. Traktör gaz yemiyor, mazot gidemiyor çünkü. Neyse filtreyi temizledim zaten. Bir önceki videoda gösteriyorum. Filtreyi temizlerken de anlatıyorum. Pompanın da temizledikten sonra yine çalıştırdım, yine olmadı. Yine gaz yemiyor. Dedim ki şurayı açayım, buraya da pislik gelmiştir bari. Şu kapağı kaldırayım, buradaki pisliği de temizleyeyim. Belki olayı çözeriz. İşte kaldırdım, temizledim ama sıkarken vidaları kopardık. Yani işte her zaman güç işe yaramıyor. Ben de zaten böyle bir deli gücü var, bilmiyorum niye. Normal insanların kaldıramadığı, işte benim cüssemde, benim kilomda, benim yaşımda insanların kaldıramadığı şeyleri ben böyle hop tutup kaldırabiliyorum. Kollarım bayağı güçlü ama yani o vidalara o kadar güç uygulamamak gerekiyormuş. Uygulayınca da elimizde kalıverdi direkt. Neyse pompacı geldi, pompayı söktük. Ondan sonra birlikte aşağı gittik. Yaklaşık bir 4-5 saat falan pompayı baştan aşağı temizledi. Tornacıya gitti, saplamalar söküldü, yerine yenileri takıldı. Velhasılı kelam yaklaşık 5.000 lira bir para sıkışmış bizim pompanın ucuna. Sonra tekrar birlikte geldik. Ondan sonra takarken de falan izledim. Dediğim gibi benim o işi yapabilmem çok da mümkün değilmiş arkadaşlar. Aslında burada bir şeyler bozulduğu zaman
genelde ben tamir ediyorum. Tamir etmeye çalışıyorum. Pompacı geldi ama işte hatır minnet benim şeyime, dediğim gibi hatır minnet geldi. Daha önce ben kimseyi getiremedim buraya. Ustalara gidiyordum, aşağıdan alıp getirmeye çalışıyordum. Traktörün bir kere şey oldu mesela. Şu direksiyon boşa dönüyor, tamam mı? Bu direksiyon komple boşa dönüyor. Ondan sonra 2 tane traktörcüyü aradım. Sonra gittim yanlarına. Hadi dedim gidelim falan. Abi bizim işimiz var. Orası çok uzak, gelemeyiz. Vesaire vesaire. Bir türlü gelemediler. Ondan sonra ne yapacağım? Sonra kendim sökmeye karar verdim. Bu parçayı yerinden söktüm, çıkardım komple. Yani direksiyonu şeyiyle birlikte, kovanıyla söktüm. Bu sefer buradaki ustalara, o gelemem diyen ustalara götürmedim. Edremit'e götürdüm. Orada bir tane usta baktı. İçinden bir tane pul kırılmış. Yani 20 liralık bir pul. O pulu aldık, taktık. Adama dedim ki borcum ne kadar? Borcun yok dedi bana. Yani para bile almadı, düşün. Ama ben günlerce bekledim bu traktörün bu sorunu gidebilmesi için. Adamlar gelselerdi bana işte atıyorum o zaman 1500 lira yazsalardı paşa paşa ödeyecektim. Yapacak başka bir şey yok. Yani bazen böyle para kazanmak istemiyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Yani işte oraya gelemem, buraya gelemem. Ya geliyorsun işte geldiğin saatten itibaren zaman tut. Ne kadar saatse parasını al, bedava çağırmıyoruz ki. Velhasılı kelam böyle bir şey başıma gelmişti. O yüzden burada yaptığım işlerde işte bozulan eden bir şeylerim olursa kendim tamir etmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? YouTube'a bakıyorum, oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Abze'yi arıyorum. Takipçilerimden bir tanesi Wikipedia Abze, Ankara'da motor ustası. Onu arıyorum mesela. Diyorum ki Abze böyle böyle oldu. O ne bilen ben diyor. Ondan sonra da başlıyor anlatmaya. Biraz kötü anlatıyor ama sonra toparlıyor. Onun anlatmalarıyla toparlıyoruz. Şşş olumsuz. Röportaj yapıyorum ya. Girme araya. Ayıp ama. Neyse. Ne anlatıyordum ben ya? Abze'yi arıyorum dediğim gibi. Ondan sonra Abze biraz bir şeyler tarif ediyor. Tabii o motorla ilgili bir konuysa, işte daha farklı bir konuysa YouTube'a bakıyorum. Bir şekilde kendim tamir etmeye çalışıyorum. Buraya geleli yaklaşık 7 yıl geride kaldı. Bu zaman zarfında tekerde tamir ettim. Traktörün işte orasını da tamir ettim. Jeneratörüm arızalandı, onu tamir ettim. İşte ramorkumun tekeri çıktı. Onu götürdüm, tamir ettim. Kovanı falan dağıldı, bilyaları dağıldı. Dolayısıyla burada ben aslında bayağı bir şey öğrendim. Hey çocuklar, kavga etmeyin bak, ayıp ediyorsunuz ha. 2 dakika konuşturmadınız beni ya, ne oluyor? He? Ayıp değil mi? Neyse. Velhasılı kelam arkadaşlar, böyle bir yerde yaşıyorsanız ve benim gibi antika aletlere sahipseniz, antika bir traktör, antika bir araba, antika bir ramork, eliniz mutlaka anahtar tutmalı. Ne bileyim, anahtar çekiç vesaire vesaire tutmalı. Diğer türlü çok zor. Kırsalda yaşarken, özellikle şehirden uzaktaysanız işte balta keser, birazcık sahip olmalısınız. Odun kırabilecek kadar balta tutmanız, çivi çakacak kadar keser tutmanız lazım. Araçlarınız yeni ise sorun yok. Kolay kolay problem çıkmaz ama eski ise bu sefer elinizin biraz da anahtar tutması lazım. Diğer türlü 15-20 gün beklersiniz ya da çekici çağırırsınız. Kamyonu sırtına yükleyip götürürsünüz. Orada tamir ettirmeye çalışırsınız. İlk geldiğim dönemde aslında başıma enteresan bir olay da gelmişti burada. Benim bir tane Mercedes minibüsüm var, onu göstermişimdir size. Mercedes TN 208 1978 model. Uçan teneke yani. Ben onu karavan olarak kullanıyordum. Sonra buraya geldikten sonra içindeki malzemeleri falan söktüm. Kamyon gibi kullanıyorum aşağı yukarı. Traktör gibi kullanıyorum. Onda bir problem çıkmıştı mesela. Ben motor kapağının yerine, motor tahliye kapağının yerine ağaç çakmak zorunda kaldım. Gövdesine, hatta bununla ilgili bir videom var. Birkaç dağda yaşam birkaç anı diye galiba videonun ismi. Orada bu hikayeyi baştan sona anlatıyorum aslında. O motorun hikayesini. Motorun gövdesine şurada bir yere kocaman bir ağaç çaktım ve o ağaçla ben o motoru bayağı bir arabayı bayağı bir kullandım. Hatta İstanbul'a gittim geldim, düşünün yani.
Bazen böyle enteresan çözümler bulmak zorunda kalabiliyoruz. Neyse traktörü aldım geldim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne olacak? Tamam filtreyi temizledik, pompayı temizledik ama deponun içinde hala dünyanın pisliği var. Depoyu söküp benim bir güzel temizlemem lazım. İçindeki mazotu boşaltmam lazım. Ama sağına bakıyorum, soluna bakıyorum. O kadar bir yere koymuş ki adamlar bunu. Ulan gavur oğlu gavur. Günün birinde dağ adamı bunu sökmesi gerekirse diye hiç düşünmedim mi? Yani vidalar öyle yerlerde ki el girmez, anahtar girmez ama bir şekilde sökeceğim. Bir şekilde yolunu bulacağım. Bu depoyu yerinden sökeceğim. Ondan sonra güzel boşaltacağım. İçini dışını güzel yıkayacağım. Sabunlayacağım artık her ne yapılacaksa. Tertemiz bir hale getireceğim. Sonra tekrar yerine takacağım. Keza bunun içerisinde oldukça pislik olduğunu düşünüyorum. Bir daha mazotun azaldığı bir dönemde yine aynı şeyleri tekrar yaşayabilirim. Bu sefer yine 4-5 bin lira pompaya para vermek istemiyorum. Bu şeyi yaparken de videosunu çekelim bence, bu depoyu sökerken de. Dağ adamının depoyla imtihanı diye video başlığı da öyle olsun. O dilini koparırım, soytarı seni. Bu arada kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. Tamam. Görüntülerimiz de bu kadardı zaten. Yani velhasılı kelam bu depoyu sökerken de sizinle birlikte paylaşacağım. İşte traktörü bozarken de sizinle birlikteydim. Traktörü tamir ettirdim, buraya getirirken de sizinle birlikteyim. Olabildiğince her şeyi sizinle olduğu gibi çarpıtmadan, güzel göstermeden tamamen gerçekleriyle paylaşmaya çalışıyorum. Sizden de ricam beni destekleyin arkadaşlar. Videolarımı paylaşın, beğenin, likelayın, yorum yazın, önerilerde bulunun. Ne bileyim bir şeyler yapın işte. Hani hepiniz birer tane takipçi getiriyordunuz. Sonra bana haber veriyordunuz. Bak onu yapmadınız. Hepinizden birer tane takipçi bekliyorum. Yani kaç kişiyiz? 10 bin kişiyiz. Birdenbire 20 bin kişi niye olmayalım yani? Değil mi? Neyse. Lafı çok uzattım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Allah'a emanet kalın. Haydi eyvallah.